Şimdi kısa bir soru cevaba geçeceğiz. Lütfen el kaldırın. Tek bir soru hakkınız var. Sonra da bir adet ardından soru sorma hakkınız olacak. Şimdi buradan başlayalım. CNN'den neden önemli bir etkinlik sırasında gizli servis cevap vermedi sorulan sorulara böyle bir olaydan sonra? Soruşturmada durum nedir? Hala herhangi bir bilgilendirme verilmedi bize gizli servis tarafından. Bu yüzden son durumu sormak istedim. Benim gizli servisteki rolüm koordinasyonu yönetmek. Dünkü mitingi kamuyla iletişim ofisimiz yanıtlayacak dünkü mitingle alakalı soruları. Geçtiğimiz gece bir basın konferansı düzenlendi ancak gizli servis o basın konferansında yoktu. Birçok soru yanıtlanmadı. Neden gizli servis yoktu o toplantıda? Ben dediğim gibi Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi koordinatörüyüm gizli servisin. O yüzden bu tarz soruların yanıtını kamuyla iletişim ofisinden almanız gerekli. Pensilvanya'daki o yaşananlarla ilgili soru sormayacağım size o zaman. Peki Pensilvanya'da yaşananlar burada, Milwaukee'de alacağınız ve aldığınız önlemlerde bir değişikliğe yol açtı mı? Gerekli tüm kaynaklara sahip misiniz? Ve nelere ihtiyacınız var? Belediye başkanının da bahsettiği gibi bu en yüksek seviyeli güvenliği gerektiren özel güvenlik etkinliklerinden biri. Bu yüzden en yüksek derecede güvenlik hazırlıkları yapıldı. 18 aydır hazırlanıyoruz bunu ve bu etkinlikle ilgili, güvenlikle ilgili tüm önlemleri almış bulunmaktayız. Herhangi bir değişiklik beklemiyoruz bu etkinlikteki güvenlik önlemlerimizle ilgili. Gizli servisin halkalardaki bazı halkalardaki güvenlikle ilgilenmediği bahsedildi. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Bu konuda hiçbir görüşme yapmadım. O yüzden bu konuda bir yorum yapamam. Bu konuyla ilgili herhangi bir konuşma yapmadım. O yüzden bunu cevaplayamam. Gizli servis şu an daha halkasını genişletmeyi bekliyor mu? Hayır, güvenlik planımızla ilgili bir değişiklik beklenmiyor. Dış halkalar bizim federal bizim federal yetkimizin dışında kalıyor. Peki önümüzdeki 4 gün boyunca bu bölgenin güven altında alınmasıyla ilgili ne söylemek istersiniz? Bu özel güvenlik etkinliği, bu yüzden hükümet tarafından belirlenmiş en yüksek dereceli güvenlik önlemleri alınıyor. Bu birçok örgütü dahil ediyor bu organizasyonun içine. Bu yüzden en yüksek seviyeli güvenlik önlemlerini alıyoruz. Tamamen hazırız ve güvenlik önlemlerimiz alınmış durumda. CBS News, neden halkayı genişletmiyorsunuz? Biz şu anki planımıza güveniyoruz ve önleyici istihbarat ve diğer bilgileri de sürekli takip ediyoruz. Şu anki planlarımızın yeterli olduğunu düşünüyoruz. Peki neden endişeli değilsiniz? İnsanların bu dış halkaya silah taşıması ihtimaline. Gizli servisin iç halkası bizim yetkimizin bulunduğu durum. Bu alanın dışındaki yerlerde yetkimiz olmadığı için bu konuda soru cevaplayamayacağım. Benim anladığım şeylerden biri de iç halkayla ilgili. İç halka belki de bunu onaylatmam gerekiyor ama anlamamız gereken bir nokta var bu konuda.
halkanın nasıl göründüğüne bakmamız gerekiyor. Bu halkanın dışına silah taşıyabilmek eyalet kanunu tarafından izin verilebiliyor. Eyalet kanunları buna izin verebiliyor ve şehirler bunun üzerine karar alamıyor. Bununla ilgili daha fazla konuşulacaktır belki de bugün burada. Biz de şehir polis departmanı olarak bu kurallar altında hareket etmek zorundayız. Eyalet kanununa saygı duymak zorundayız ve ikinci değişiklik, anayasadaki ikinci değişiklik maddesine saygı duymak zorundayız silah taşımak konusunda. Bu da Milwaukee'de etrafından dolanmamız gereken bir sorun olacak. Dediğim gibi lütfen sorumlu davranın, lütfen şüpheli gördüğünüz hareketleri raporlayın ve biz yasal olarak izin verilen hareketlerin dışındaki hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz. Teşekkürler tekrardan. Yerel mevzuat Wisconsin'de şehir mevzuatı eyalet mevzuatının üstünde değil. Bu yüzden eyalet kanunun üzerine geçecek, daha üstün bir kanun olacak bir mevzuat yok burada. Biz yerel anlamda yasaklayabileceğimiz unsurların hepsini yasakladık. Ancak buna dikkatle yaklaşıyoruz ve buna silahları yasaklamak da dahil dış halkada. Ancak bu bizim eyalet kanunu sebebiyle yetkimiz alanında değil. Bu yüzden silahları yasaklayamıyoruz dış halkada. Güvenlik planında bir değişiklik var mı genel olarak? Ailesi hakkında, sayın eski başkan hakkında, başkan hakkında. Ben Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi koordinatörüyüm. Bu yüzden sadece bu etkinlikle ilgili soruları cevaplayabiliyorum. İyi akşamlar hanımefendiler, beyefendiler. Ben Michael Hansen. İlk sorunuzla ilgili şunu söyleyeceğim. FBI'daki erkekler ve kadınlar uzun saatler çalışıyorlar ve 56 saha ajanıyla birlikte çalışıyoruz. Son 18 aydır istihbarat topladılar, bu bilgileri değerlendirdiler ve hem eyaletteki hem de yerel bölgedeki ortaklarıyla paylaştılar. Bu çok önemli çünkü kamuoyunu da bilgilendirmek istiyoruz. Bundan önceki dönemde veya şu anki dönemde eğer rahatsız hissediyorsanız lütfen bunu bildirin. FBI varsa, yerel yetkililer varsa yanınızda bunları bildirebilirsiniz. Sıradaki soru. Güvenlik planına değişiklik yapmadığınızı söylediniz değil mi geçen dünkü yaşananlardan sonra? Hayır, resmi olarak bir değişiklik yok güvenlik planında. Dediğim gibi bu etkinlik özel güvenlik etkinliği. Bu 18 ay süren bir süreç ve her düzeyden hükümet yetkilisi yer alıyor bu süreçte. Bu şu an operasyonel bir güvenlik planımız var ve üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Peki siz herhangi bir değişiklikte bulundunuz mu güvenlik planınızda daha fazla memur kullanmak gibi ya da diğer değişiklikler konusunda? Ben yeniden söylediğimi tekrarlayacağım, önceden söylediğimi. Milwaukee şehrinin yaptığı şey şu, konsey ve ben bir yerel karar
yayınladık dış halka için. Bu da Wisconsin'deki polis memurlarının ya da dışarıdan gelen yetkililerin, güvenlik güçlerinin güvenlik konusunda daha etkili olabilmesi için. Şimdi şefe sözü vereceğim. Bir değişiklik yok. Pardon. Şöyle, bu karar, bahsettiğim karar, geçirdiğimiz karar toplu olarak, yerel hükümet olarak ki bu da daha önceden Demokratik Ulusal Kongresi için de yayınladığımız kararlarla aynı. 2024'te Milwaukee'de düzenlenen bu karar herhangi bir bireyin dış halkaya şişeler gibi, içi dolu şişeler gibi diğer sert materyalleri getirememesini sağlıyor. Herhangi bir tehdit olmadığını söylediniz. Ancak gizli servis dediğim gibi şu an Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne direkt olarak bir tehdit görmedik. Sosyal medyada insanların konuşmasını görüyoruz neler yaşandığı ile ilgili ve FBI da bu yazılanları değerlendirecek ve yeni bir tehdit var mı bunu değerlendirecekler ve federal ve eyalet ortaklarımızla birlikte karar alacak.